Merhaba kovalar, yükselen burcu kova olan sevgili dostlar. Harika bayramlar dilerim. Huzurlu, sağlıklı, huşu içinde sevdiklerinizle güzel bir bayram geçsin efendim. Evet 17 Haziran haftasındayız. 17-23 Haziran haftası bize neler getirecek? Öncelikle şunu söyleyelim, bu hafta Venüs, pazartesi günü bu arada, Merkür Yengeç Burcu'na geçiyor. Ayın 20'sinde Güneş de artık Yengeç Burcu'na geçiyor ve tabii ki bizim duygusal ihtiyaçlarımız da değişiyor. Ve kovaların hayatlarında yeni bir basamak başlıyor sanki. Mesela kova bir yere gittik, bir işini tamamladı. Daha önce girişmiş olduğu bir konu artık onun için yok sayılabilir, mesela bitebilir, sonlanabilir ve yeni bir adım atabilir. Böyle bir dolunay yaşayacağız çünkü bu hafta. Cumartesi günü Oğlak Burcu'ndaki dolunay görmediklerini sana gösterecek. Fark edem, yani içine girdiğinizde göremezsiniz ya, dışarıdan baktığınızda ya da dışarıdan bakanlar görür, bazen bizi aydınlatır. Böyle bir dolunay yaşayacaksınız çünkü. Ve bu dolunayın etkileri tam bir ay, çünkü 22 Temmuz'da tekrarı var bunun 29 derecede. Ve gerçekten kovaların bu göremedikleri neyse, bazen mesela gerçeği göremeyebiliyoruz. Yanılabiliyoruz. Sanki körmüşüz gibi, yani bu dönemsel olarak olabiliyor. Belki başka şeye odaklıydınız. Bunlar belki sağlık oldu, belki biraz arka planda bir şeylerle aklınızı yordunuz. Çok merak ettiğiniz bir konu var. Belki bazı sırlar var. Bakın bunlar da ortaya çıkar, biliyor musunuz, bu dönemde. Hani Oğlak Burcu'ndaki dolunay çünkü sizin bu alanınızı bir ay boyunca etkileyecek. Hatta bu hafta mesela içerisinde pazartesi, çarşamba arasında böyle bazı girişimler, konuşmalar, iş hayatınızla ilgili olma olasılığı var. Ailevi konular, yaşam yeri. Yani kovalar için bu hafta önemli bir hafta aslında. Yani özellikle haftanın ilk yarısı böyle bir, mesela bayram, çalışmıyorsun. O zaman aileyle ilgili bir konu olabilir, konuşulur. Yani hayatının her alanını, her köşesini ilgilendiren bir 3 gün yaşayacaksınız. Bunun aydınlanmaları da hafta sonu yaşayacağımız dolunayla gelecek. Cevaplar orada gelecek yani. Bu cevaplar da bu arada 22'sinde ama 10 gün etkili. Yani 10 gün, dolunaydan sonraki 10 gün bunun etkileri sürecek. Ve haftanın Perşembe Cuma'sında daha rahat, daha relax, daha keyifli, hatta sizin için Ay burcunda olacak. Sosyalleşebilirsiniz. Gayet güzel. Burası eğlenceli, keyifli. Ve tabii hafta sonu Ay Oğlak Burcu'na geçer ve sizi biraz böyle bir, hani 12. ev dolunayları genellikle yorucu olabiliyor aslında, yani biraz boğucu olabiliyor. Ama inanın, en hayattaki önemli o belirsizlikler vardır ya hayatımızda, böyle belirsiz bir şey vardır. O belirsizlikleri çözen dolunaylar da tam da burada olur. Artık ne kadar yorulmuşsan yorulmuşsun, ne olmuşsa olmuş, ama artık bu bitiyor. Çünkü bu bir sonuçlanma zamanı. Yani bir sayfa kapanıyor sanki. Böyle değerlendirebilirsiniz efendim. Plüto zaten burcunuzda, bir değişimin eşiğindesiniz ve bu dolunay zaten bir değişim dolunayı gerçekten. Sizin hayatınızda yepyeni mesela mesleki alanda kapılar açar. Sağlıkla ilgili gündemler oluşabilir bu arada. Bunlar tabii yaşla, doğum tarihiyle çok alakalı. Yeni bir iş projesine girişebilir kişi mesela. Aileyle birlikte bir işe girişebilir. Ekip arkadaşları kendine kurabilir. Bunlar hep bu ayın konusu olacak sevgili kova burçları sizde. Çünkü Yengeç Burcu'na geçen artık tüm dinamikler orada parlayacak. Sağlığını çözersin, iş sorunlarını çözersin. Mesela günlük rutinlerinde bir şeyler varsa, aile içinde bir şeyler varsa onlar artık çözülür. Yani bir çözüm dolunayı ve çözüm ayı olacak ve bu hafta bunun ciddi işaretleri de yaşayacağız sevgili kova burçları. Ama her şeye rağmen güzel, sağlıklı, tatlı, böyle huzurlu bir bayram geçireceksiniz. En zor günü ilk 3 günü bu haftanın, genellikle hava şartlarını, hava koşullarını da zorlayabilir. Ani yağışlar zaten gelebilir bu kadar güçlü sıcakların ardından, ama beslenme, sıvılar gibi benzeri böyle konularda da yine dikkatli olmamız gerekiyor. Sizin için de geçerli bu efendim. Mutlu haftalar, izlediğiniz için teşekkürler.